Ulan Hakan Akkaya. En başından beri bir şey geziyorsun. Sıra sana da gelecek. Serhat'ın son durumu ne olacak? Teoman yurt dışına gidecek mi? Aras kardeşini bulabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası bu analiz videomuzda. Aras ve Teoman kardeş olduklarını öğrensin diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Daha 17'den en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype butonuna basmayı unutmayın. Yeni bölümde Şebnem ve Hakan'ın Aras ailelerinden uzak tutma çabası, Serhat'ın son durumu, Teoman'ın yurt dışına gidip gitmeyeceği ve Aras'ın kardeşini bulma yolunda atacağı yeni adımlar dahil birçok önemli gelişme bizleri bekliyor. İlk olarak Hakan ve Şebnem'le videomuza başlayalım. Hakan ve Şebnem ne yaparlarsa yapsınlar, Aras'ı ailelerinden uzak tutamıyorlar. Aras'ın Bodrum'a geldiği ilk günden beri onu bir tehdit olarak gören ikili, şimdiye kadar birçok farklı plan yaptı. Ancak hiçbirinde istedikleri sonucu alamadı. Aras her defasında karşısına çıkan engelleri aşmaya başarırken, Leyla ile arasındaki bağ da her geçen bölüm daha fazla güçlenmeye başladı. İşte tam da bu durum Hakan ve Şebnem'i oldukça rahatsız ediyor. Çünkü Aras'ın Leyla'dan vazgeçmemesi sadece aile düzenlerini değil, yıllardır gizlemeye çalıştıkları kardeşlik sırrını da tehlikeye atıyor. Bu kez hedeflerinde yalnızca Aras değil, onun kurduğu ve korumaya çalıştığı düzen de olacak. Aras'ın yurdunu kapattırıp ardından ondan sonsuza kadar kurtulmayı amaçlayacaklar. Böylece Aras'ın Bodrum'da kalmak için hiçbir sebebi kalmayacağını düşünecekler. Ancak bu plan düşündükleri kadar kolay ilerlemeyecek. Çünkü yurdun kapatılması sadece Aras'ı değil, orada kalan birçok kimsesiz çocuğu da zor durumda bırakacak. Şebnem ve Hakan kendi çıkarları uğruna çocukların hayatını bile hiçe sayarken Aras her zaman olduğu gibi onların karşısında duracak. Zaten Aras'ın buradan gitmeye niyeti yok. Çünkü onun Bodrum'a gelişindeki asıl amaç kardeşini bulmak. Aras kardeşini bulmadan Bodrum'dan ayrılmayacak. Yaşanan gariplikler, karşısına çıkan tesadüfler ve bazı insanların ondan bir şeyler sakladığını açıkça hissetmesi, kardeşinin burada olma ihtimalini onun gözünde daha da güçlendirdi. Aras henüz Teoman'ın kardeşi olduğunu bilmiyor. Fakat iki karakterin sürekli karşı karşıya gelmesi, hikayenin artık bu büyük sırrın ortaya çıkmasına doğru ilerlediğini gösteriyor. Ancak bu sırrı bilen en önemli kişi Serhat. Serhat'ın araba çarpması sonucu ağır yaralanması ve yoğun bakımda olması Aras'ın elindeki tek ipucunu da kaybetmesine neden olabilir. Üstelik son sahnede Hakan'ın telefonda işini bitirin demesi Serhat'ın hastanede bile güvende olmadığını gösterdi. Hakan'ın bu sözüyle birlikte Serhat'ın hayatının ciddi anlamda tehlikeye girdiğini gördük. Peki Serhat'ın son durumu ne olacak? Gelelim bu sorunun cevabına. Her ne kadar Hakan Serhat'ın işini bitirin dese de ben Serhat'ın bir şekilde yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü Serhat dizimizin hikayesi açısından çok önemli bir karakter. Aras'ın kardeşini bulmasına giden yolda en büyük sır onda. Aynı zamanda Hakan ve Şebnem'in geçmişte yaptıklarını bilen ve onların kurduğu düzeni bozabilecek kişilerden biri de yine Serhat. Böyle bir karakterin hikayeden bu kadar erken çıkarılması, dizideki en önemli sırların uzun süre daha açığa çıkmamasına neden olur. Ancak burada diziye bir eleştirim var. Son bölümde Serhat hastaneye kaldırılmış ve yaşam savaşı verirken bölüm boyunca onunla ilgili neredeyse hiçbir gelişme görmedik. Aras için bu kadar önemli bir karakterin hastanede ölümle mücadele ettiği bir sırada Aras'ın başka olaylarla ilgilenmesi biraz garibime gitti. Çünkü Serhat, Aras'a kardeşiyle ilgili gerçeği açıklayabilecek tek kişi. Aras'ın onun başından ayrılmaması, en azından durumunu öğrenmek için daha fazla çaba göstermesi gerekirdi. Evet, diziyi uzatmak adına bazı olayların ağır ilerlemesi anlaşılabilir. Ancak bu durum sürekli bu şekilde devam ederse izleyicinin sabrı zorlanabilir ve reytinglere olumsuz anlamda yansıyabilir. Özellikle Aras ve Teoman'ın kardeşlik sırrı dizinin en merak edilen konusu haline geldi. İzleyici her bölüm bu sırla ilgili bir gelişme beklerken konunun sürekli ertelenmesi hikayenin temposunu düşürebilir. Bu yüzden yeni bölümde hem Serhat'la ilgili önemli gelişmeler yaşanacağını hem de Aras'ın yeniden kardeşinin peşine düşeceğini düşünüyorum. Peki Teoman'ı neler bekliyor? Gelelim bu sorunun cevabına. Teoman son bölümde Deniz'i içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmış ve ona giderek kapılmaya başlamıştı.
Daha önce Deniz'e karşı mesafeli ve sert davranan Teoman'ın bu kez onun yanında olması dikkat çekti. Özellikle Deniz'in en çaresiz anında Teoman'ın yardımına koşması ikili arasındaki ilişkinin yeni bir noktaya taşınacağını gösterdi. Peki Teoman gerçekten Deniz'e aşık mı? Yoksa bunların hepsi Aras'a yönelik planının bir parçası mı? Açıkçası bu durum ilk başta bir plan gibi dursa da ben Teoman'ın adım adım Deniz'e aşık olacağını düşünüyorum. Çünkü Teoman herkese karşı sert, acımasız ve kontrolcü davranırken konu Deniz olduğunda yelkenlerini indiriyor. Kimseye göstermediği sakin ve korumacı tarafını Deniz'e gösteriyor. Deniz ise Teoman'dan nefret etse de son bölümde kendisine yardımcı olması kafasını karıştırdı. Üstelik son sahnede Leyla ile Aras'ı el ele görmesi Deniz'i daha da zor bir durumun içerisine sokacak. Deniz Aras'a karşı hislerini saklamaya çalışsa da onları birlikte görmek canını yakacak. Kendisini en yalnız ve değersiz hissettiği anda Teoman'ın yanında olması Deniz'in ona karşı olan düşüncelerini değiştirmeye başlayacak. Umarız Teoman hislerinde samimidir ve gelecek bölümlerde Deniz kendisine yakınlaşmaya başladığında bunun bir plan olduğunu açıklayıp onu hayal kırıklığına uğratmaz. Çünkü Deniz'in Aras konusunda yaşadığı hayal kırıklığının ardından Teoman tarafından da kullanıldığını öğrenmesi karakteri çok daha zor bir noktaya sürükleyebilir. Teoman'ın gerçekten değişmesi ve Deniz'e karşı dürüst olması ikili arasındaki aşkın izleyici tarafından kabul edilmesi açısından çok önemli. Ayrıca Hakan ve Şebnem'in Teoman'ı yurt dışına göndermek isteyeceğini düşünüyorum. Teoman'ın kontrollerinden çıkmaya başlaması, Deniz'e yakınlaşması ve aile içinde bazı gerçekleri sorgulaması Hakan ve Şebnem'i rahatsız edecektir. Teoman'ı yurt dışına göndererek hem onu Deniz'den uzaklaştırmak hem de Aras'la karşılaşmasını engellemek isteyecekler. Çünkü Teoman ile Aras ne kadar fazla karşı karşıya gelirse kardeş olduklarını anlamaları da o kadar kolaylaşacak. Ancak Teoman'ın bu duruma yanaşacağını düşünmüyorum. Hakan ve Şebnem ne kadar baskı yaparsa yapsın Teoman Bodrum'dan ayrılmak istemeyecektir. Bunun en büyük sebebi de Deniz olacaktır. Teoman henüz duygularını tam olarak kabul etmese bile Deniz'i burada bırakıp gitmek ona zor gelecek. Belki ilk başta yurt dışına gitmeyi kabul etmiş gibi davranacak. Fakat son anda kararını değiştirip kalacaktır. Ben kardeşlik sırrının hemen ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Ancak Aras'ın Teoman'dan şüphelenmesine neden olacak önemli bir gelişme yaşanabilir. Serhat'ın sayıklarken söylediği bir isim, eski bir fotoğraf veya Teoman'ın çocukluğuyla ilgili ortaya çıkan bir detay Aras'ın dikkatini çekebilir. Böylece Aras ilk kez aradığı kardeşinin Teoman olabileceğini düşünecek. Hakan ve Şebnem ise bu ihtimali fark ettikleri anda yeni bir plan yaparak iki kardeşi birbirinden uzaklaştırmaya çalışacaklar. Kısacası yeni bölümde Serhat'ın hayatta kalacağını ancak bir süre konuşamayacağını, Aras'ın kardeşini bulma yolunda yeni ipuçlarına ulaşacağını, Teoman'ın ise yurt dışına gitmeyip Deniz için Bodrum'da kalacağını düşünüyorum. Hakan ve Şebnem'in yaptığı her plan Aras ve Teoman'ı ayırmak yerine birbirlerine biraz daha yaklaştıracak. Artık kardeşlik sırrının ortaya çıkmasına çok az kaldığını düşünüyorum. Peki sizce Serhat hayatta kalacak mı? Teoman Deniz için yurt dışına gitmekten vazgeçecek mi? Aras sonunda kardeşinin Teoman olduğunu öğrenecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum.